Herkese selam arkadaşlar. Junjito Ankara'da. Biz de Perencim'le birlikte etkinliğe gidiyoruz. Bakalım bizi etkinlikte neler karşılıyor. Olabildiğince gördüğüm her anı, her detayı sizin için vloglamaya çalışacağım. Hoş geldiniz. Ali Kültür Sanat Merkezi'ne geldik arkadaşlar. Peren'le birlikte. Manga Çarşısı burada, Barış burada. Şimdi içeri girip gezelim. Satın almaya yok, içeride olacak. Daha fazla bir kalabalık insanlar buradayken. Geldik. Panelden daha güzel gözüküyor manga panelinden. Evet. Çok iyiymiş. Cosplay yarışması olacak mı burada da? Hiç bilmiyorum ya. Ama galiba bütün etkinlikleri İstanbul'da yaptılar. Bize Bizde de arta kalanlar, kırıntılar var. Şu kadarcık kaldı bize de. Bunlarla idare edeceğiz. Ankara'da da cosplay yapan bir ekip vardı sanki ya. Ekip umarım vardır. Hiç görmedim çünkü. Ama bir anda sayılar arttı yani içeride. Evet. 7 kişi falandık çünkü geldiğimizde içeri. Siz erken gelmişsiniz. Notları var. Tek tek okumaya çalışıyorum notları. Bu tarafa geçiyoruz. Orası var değil mi? Şekilde bilmiyor gibi davranan adam. Haberi asla yok. Ben değilim. Cayla Pro'da. Cayla Pro. Beni sevdiler. Kolay gelsin. Pardon. Şunu şey yapmışlardı. Göstermişlerdi, şu Japonca yazı hayranlara yazdı. Bakalım ne demiş? Toruko no fan no minasan konnichiwa diye başlıyor. Konkai fan no minasan ni chokusetsu o ai dekita. Asla anlamıyorum, tamam mı? Asla anlamıyorum. Taihen ureshii dekigoto desu. Kore kara mo watashi no sakuin no tanoshinde kudasai. Keşke tercüman Altta sorduklarında yazıyor. kendini önerseydin. Bak aşağıda yazıyor. Onu okudum zaten. Senin dediğini anlamıyorum ki. Bunlar. Çok hoş duruyor. Şu çok güzel. Yalnız Çok şu eğlenceli iyiymiş. duruyor. Won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Ben Bıdık gibiyiz bu arada. Videoymuş. Ben de fotoğraf zannettim, poz veriyorum. Ben de fotoğraf zannettim,
Almadım. İşte içeri Direkt. ya ben telefonu dedim atıyorum o çıkarıyor. Video çıkaran Heyo. Harika görünüyorlar ya. Şöyle çekelim. Güzel. Say what you will at the hardware store. Don't Ankara çok güzel. İşte hep geliyoruz buralar. Çok Ankara'yı seviyor. Ankara'yı çok seviyorum. Keşke önce Jetbang'e gitseydim, daha çok severdim ama iş bekledi. Junji Itosu İzmir sahnede ne yaptı onu biraz anlatır mısın? Hayır, onu anlatamam. İzmir'e gelmeniz desin. Bizde böyle oğlum, özel sahneler var. İşte biz gelemedik ya oraya. Kıyamam be. Olsun, sana Şey olacak mı? Tüm çekimleri mesela illerdeki çekimler yer alacak mı Necdet? şöyle buraya şimdi özel çekim yapıyorlar zaten. Aha. Hepsi yayınlanacak. Çok YouTube'a da koyacaklar. Çok iyi. İzmir'i Mükemmel. İzmir izleyin. Sadece İzmir izleyin. İzmir seyirci. Belki Ankara daha iyi bir seyirci olur. Bakalım. Kapıştıracağım. Çok şey yaptı ya bizi. Ankara'yı çok şey yaptı. Ankara'yı Uçar biraz ya. canlandırmak Ankara'dan ümitli değilim ben ama. Harbiden bizi çok ezdi ya. Biraz gri. get you started talking about sports, baby. I want you to talk to me. Şey diyeyim mi? Tommy'ye damgam nananay nana oldu. Bakayım seninki bozuldu mu? Giderek görünmezleşiyor. Sahneye çok yakınız bayağı. Şöyle görebiliyoruz sahneyi. Junjito şuraya oturacak. Aynen. Şu an çok heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Umarım İzmir'de yaptıklarını burada da yapar. Bağırırız. Junji, dedem, Junji. Merhaba. 特に富江はですね見た目が非常に大事なんでなんていうんですかね、詳しく重点を置いて監修させていただきました。で漫画はですね音もしませんし Oyunlarda pek iyi değilim, alanım da değil ama çizdiğim manganın oyun yapılacağını duyduğumda çok mutlu oldum. Standlarda gördüğüm her şeyi aldım arkadaşlar. Bir daha Ankara'da böyle etkinlik mi olur dedim. Kedim de artbook'uma sahip çıkıyor. Sağ olsun annesinin bir tanesidir o. Görüyorsunuz, şimdi bunları detaylı açalım sizle birlikte. Ama bizim açabilmemiz için senin kalkman lazım oradan. Aşil. Aşil. Bak bak, çantayı yol anneciğim, aynen. Hiç para vermedim ben ona zaten ya. Yol, evet. Kıyamam ki. Nasıl kaldıracağım seni oradan? Saçımı bırak. Gelelim şimdi alışveriş kısmına. Arkadaşlar girişte şöyle bize arkasında notlar olan Junji Ito'nun kendi yazdığı, çizdiği şöyle mini posterler hediye edildi. Aralarında en sevdiğim çizim şu kedili olandı. Acayip hoşuma gitti. Biz kendimiz aldık. Şöyle çok tatlı şunlar. Tişörtlerime takarım muhakkak. Yayınlarda görürsünüz. Şöyle bir bez çanta aldım. Ben günlük hayatımda da bez çanta kullanıyorum zaten. Koleksiyondan daha çok, sergilemekten daha çok ben bu tarz bez çantaları da kullanıyorum. Şu çizim çok güzel ya. Bayıldım. Şöyle bir de defterimiz var Tomie ile. Bunu da aldım. İç sayfaları şu şekilde. Biz mühür bastıramadık çünkü Ankara'da hani o kitapları, defterleri mühürleteceğimiz alanla konferans salonuna giriş alanı böyle dip dibeydi. Çok yakındı ve Arı Kültür Sanat Merkezi'nin o koridorları dar olduğu için çok sıkışıktı. O kadar dardı ki diğer içerik üretici arkadaşlarla birlikte bu sadece mühürü böyle bizim elimizi damgaladılar. Onun dışında biz konferans salonuna girip önlere oturmayı tercih ettik. Ama Ankara'da çok güzel etkinlikler oluyor normalde arkadaşlar. Bunu burada söylemek istiyorum. Ciddi anlamda acayip eğlenceli, acayip başarılı etkinlikler yapıyorlar. Fakat çizgi roman, manga, oyun vesaire yani pop art culture alanındaki etkinlikler çok daha kısıtlı ve çok daha az. Keşke daha fazla olsa. Yani şu anda Kayıp Kıta'nın yapmış olduğu bu Junji Ito etkinliği bize o kadar iyi geldi ki.
Hani ben 1,5 yıldır içerik üretiyorum ve ilk defa böyle bir etkinlikten haberdar oldum. Yani bizim önümüze ne koysalar zaten sevecektik. Çünkü Ankara'da bu alandaki etkinlikler neredeyse yok arkadaşlar. O yüzden benim için çok verimli bir etkinlikti. Hani hangi açıdan, hangi noktadan bakılırsa bakılsın benim için bir nimet gibiydi. Çok keyif aldım. Ciddi anlamda çok eğlendim. Diğer içerik üretici arkadaşlarla yüz yüze tanışma fırsatımız oldu. Ve beraber acayip eğlendik. O kadar çok güldük ki kendi kahkahamızın yankılarını duyduk yani. Öyle anlar da yaşandı. Link limitli olduğu için Artbook'u alamamıştım. Artbook'u etkinlik alanından aldım. 18 yaş ve üzeri için. Biraz şöyle Artbook'tan çizimler göstermek istiyorum size. Yani bu benim koleksiyonumdaki ikinci artbook oldu. O yüzden de çok mutluyum. Şömizi çıkarttığımızda ise böyle görünüyor. Sadece 18 yaş ve üzerine ve yayın evi etiketi var. 2 çeşit tişört vardı ve tabii ki de onları aldım. Hemen göstereyim. Beyaz tişörte bayıldım. Keşke bunu siyaha da bassalardı. Ama bayıldığım kısım şu sırt baskısı. Ya ne olurdu şunu ön tarafa bassalardı. Anneciğim ısırma ya. Uf, niye böyle yapıyorsun? Bu da siyah olanı ama bunu zaten çok görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Beyaz olan benim daha çok hoşuma gitti. Beyaz olanın baskısı ama keşke o baskı ön tarafta olsaydı acayip güzel olurdu. Ve gelelim kutulu setlere. Açmadım. Bu anı bekledim. Zaten Junji Ito'yu sahnede gördüğümden beri hala etkisindeyim yani. Diğer içerik üretici arkadaşlara sorabilirsiniz. Junji Ito bir kelime söylüyordu. Ben böyleyim aa diye bağırıyorum sürekli. O kadar güzeldi, o kadar keyifliydi ki anlatamam. Anın içinde o kadar vardım ki hani böyle ara ara çektim ve o kadar çok güldük eğlendik ki bazı yerler çok anlamsız durduğu için de kesmek durumunda kaldım. Önce Soichi'den başlayalım. Tomie kutusunda olduğu gibi bu da mıknatıslı arkadaşlar. Çok güzel ya. Bu işi gerçekten çok iyi yapıyorlar. Hemen düşenleri alalım yerden. Şöyle bir sticker setimiz var. Şöyle de 2 tane kartpostal çıkıyor içinden. Bu kapak o kadar güzel ki çiziminin önünde de çok uzun süre durdum sergi alanında. Çizimlerden de içeriden de şöyle göstereyim size. Bir ayraç çıkıyor. Bir tane de kart çıkıyor içinden. Cilt şömissiz de şu şekilde gözüküyor. Kutunun içinden hardcover, bez ciltli bir cildimiz daha çıkıyor. Sert kapak. Keza bunun da kendi içinde şöyle bir kartı var. Bu arada bu mangalar 18 yaş ve üzerine yöneliktir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala desteğiniz için çok teşekkür ederim. Şunları hep kullanacağım. Ve Sochi'nin bez çantasını da göstereyim. Mezarları aldım. Cidden bu çok ürkütücü duruyor çizimi. Hani böyle bakınca rahatsız oluyorum ben şahsen. Birlikte açalım. Şöyle bir kartpostal çıkıyor. Şöyle bir sticker seti çıkıyor. Cildin baskısı bu şekilde arkadaşlar. Yine bu da 18 yaş ve üzerine yönelik tabii ki. Bir tane kart çıkıyor içinden. Bir tane de ayraç çıkıyor. Ciltlerin içine ayraç koymaları benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben zaten her mangamın, her çizgi romanımın içine muhakkak bir tane ayraç koyuyorum. Tekrardan raftan aldığımda bilmiyorum. Öyle bir alışkanlığım var. Bir ayraç da bunda var. Hatta şöyle çizimleri de göstereyim. Şunu kullanır mıyım bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi mezarlar bir tık beni ürkütüyor. Rahatsız ediyor en azından. Mezarların bez çantası da bu şekilde. Yani Junji Ito amcam bunları sen nasıl yazıyorsun, nasıl çiziyorsun, nasıl bir dünya var kafanın içinde? Ciddi anlamda ürkütücü. Hani kafasının içinde olmayı istemezdim arkadaşlar. Muhtemelen çok fazla etkilenirdim. Bu arada en merak ettiğim içerik de bu. Şimdi beraber açalım bunu da. Bir kartpostalımız çıkıyor içinden. Şu şekilde. Bir tane daha varmış. Bir kartpostal daha var. Diğerlerine nazaran daha ince bir ciltmiş. Şömissiz de şu şekilde gözüküyor. Okuduktan sonra da detaylı olarak kanalda incelediğim bir video muhakkak olacaktır bu arada. Şu koleksiyon videosunu da artık çekmemin vakti geldi. İç çizimleri de bu şekilde. Kara Paradox'un hardcover bez ciltlisi arkadaşlar. Bu bez ciltlerin tek bir kötü yanı var. Eğer evde kediniz varsa ve kitapları sürtünüyorsa bu bez ciltlerin üzerinde tüy kalıyor. Tomie'den mesela o şekilde ben tüyleri temizlediğimi biliyorum. Şöyle minik bir kart çıkıyor. Ay çok güzel. En çok bunu merak ediyorum. Bunu kullanırım ama. Bu daha soft. Böyle benim kullanabileceğim tarzda ama mezarlarınkini kullanabilir miyim hiç emin değilim. Bez çantası da güzel. Bir sürü bez çantam oldu. Her gün farklı birini takabilirim.
Hem etkinlik çok keyifliydi, hem içerik üretici arkadaşlarla tanışmak, oturmak, sohbet etmek çok keyifliydi. Hepsi birbirinden ayrı eğlenceli. Sizle karşılaşmak, orada ayaküstü olsa bile böyle sohbet etmek benim için zaten bu etkinliklerin en zirve noktası oluyor arkadaşlar. Bu tarz etkinliklerde yanıma gelmekten çekinenler oluyormuş. Mesajlar atıyorsunuz. Lütfen çekinmeyin, çünkü siz çekinince ben kendimi kötü hissediyorum. Direkt yanıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Saadet ne haber ya diyebilirsiniz. İnanın ben çok daha mutlu hissederim. Yani siz utanıyorum diyorsunuz ama ben zaten daha çok utanıyorumdur muhtemelen sizden, ama sadece çaktırmıyorum. Ya en büyük dileğim de Ankara'da bu tarz etkinliklerin daha fazla olması. Çünkü buradan İstanbul'a gitmek çok zor oluyor arkadaşlar. Ben Ankara'ya çok yakın oturduğum için Ankara'ya gidebiliyorum etkinliklere. Ancak İstanbul'a gitmek acayip zor, acayip maddi anlamda yorucu. Bu yüzden Ankara'da sürekli Pop Art Culture alanında etkinlik olmasını bekliyorum. Ankara'daki okurlar olarak, Ankara'daki böyle Pop Art Culture alanındaki içeriklerden hoşlanan, seven insanlar olarak Ankara'da bu tarz etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Yani dilerim ki zamanla da olur. Öncesinde yapılmış bu arada. Gerekli şeyler yapmış, GBC yapmış. Fakat 1,5 yıldır benim içerik ürettiğim süreçte olmamış sanırım. Bu ilkiydi ama bence son değil. Kayıp Kıta bence Ankara'nın ruhuna iyi gelecek bir organizasyon yaptı. Yani çok ünlü bir mangakayı Ankara'ya getirdi ve bizlere tanışma, görme fırsatı sundular. Bu yüzden çok şanslı hissetmekle birlikte nice etkinlikler içinde böyle heyecanlıyım olacak diye umuyorum. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Yorum atabilirsin, düşüncelerini benimle paylaşabilirsin. Videoyu beğendiysen like atmayı unutma. Abone değilsen de abone olabilirsin. Ama en önemlisi kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.